Herkese yeniden merhaba dostlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün hayatımızdaki çöpleri ve bu çöplerden nasıl kurtulacağımızı konuşacağız. Hepinize iyi seyirler. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nedenini video içerisinde elbette ki konuşacağız. Ancak sizleri önce bir Leo ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi benim doğum günü hediyem oluyor. Ve buraya da çok yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Bir aslan tablosu, çok sevdiğim bir dostumun doğum günü hediyesi. Yani bana hediye ettiği bir doğum günü hediyesi. Bir aslan, yükselen aslan ve Merkür'ü aslanda olan bir kişi olarak Aslan Burcu'nun bütün özelliklerini çok yoğun bir şekilde taşıdığımı düşünüyorum. Bazen ego konusu biraz beni rahatsız etse de, ki bunun farkında olmak da çok güzel bir şey. Egoyu dizginleyebilmek. Yani ego çok bize gerekli bir şeydir arkadaşlar. Öyle egoyu öldürmek, yok etmek gibi şeyler yok. Bunları yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Egoya patronun kim olduğunu gösteriyoruz sadece. Bunu da ayrı bir gün konuşacağız zaten. Ve zaman içerisinde bunu belli bir ölçüde başarabilmiş birisi olarak inanın çok mutluyum. O yüzden gururla arkaya aslan tablosunu astım. O da bizlere eşlik edecek. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşıma, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet, şimdi biz gelelim konumuza arkadaşlar. Bugün çöpleri konuşacağız. Hayatımızdaki çöpleri, onlardan nasıl kurtulacağımızı, neden kurtulmamız gerektiğini, bunları konuşacağız. Zaman içerisinde kendimle ilgili fark ettiğim konuları sizlerle paylaştığımı söylemiştim. Şimdi arkadaşlar, yine böyle benim bir aha anlarımdan birisiydi. Ne fark ettim biliyor musunuz? Hayatımda o kadar fazla çöp biriktirmişim ki, hani böyle şeyler vardır, çöp evler vardır. Böyle haberlerde falan çıkar ya bazen. İşte geçen yine en son çıkmıştı, bir 25 yıldır çöp biriktiren bir evin içerisine işte belediye temizlikçileri giriyor. O şey kıyafetleriyle, maskeler, eldivenler, korona döneminde giyilen o kıyafetlerle birlikte giriyorlar ve saatler boyu o evi temizliyorlar, o çöpü temizliyorlar. Bu haber benim çok ilgimi çekmişti ve o anda gerçekten acayip bir şeyin farkındalığına vardım arkadaşlar. Şimdi aslında bizim evlerimizde oturup, televizyonların karşısında oturup, yine arada şuraya bakıyorum, gözüm kayıyor o tarafa. Ama olsun, alışacağım yavaş yavaş şöyle kameraya doğru. Evet, şu an sanıyorum tam sizdeyim. Şimdi bizim evlerimizde oturup haberleri izlerken, televizyonun karşısında böyle bir haber çıktığında eminim hepimizin tepkisi şöyledir. Aa, hale bak, rezalet. Bu insan bu çöpü nasıl biriktirir bu kadar? Bu evde nasıl yaşıyor? Diye böyle bir nasıl diyeyim, böyle bir şaşırıyoruz ya, hani nasıl olabilir böyle bir şey diye. Aslında o insanlar bize bizim ruhsal olarak yaptığımız şeyi fiziksel olarak gösteriyorlar arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şimdi geliyoruz konuya. Şimdi şöyle bir şey hayal etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunu sizden rica ediyorum. Kendinizi bilmeye başladığınız anı, zamanları ilkokulla başladığınız dönemler olarak alalım. Tamam mı? Şimdi siz ilkokula, yani ben en azından öyle, hani ilkokul öncesi, anaokulu dönemlerimi çok hatırlamıyorum. Böyle hayal meyal hatırlıyorum ama bazı insanlar 3 yaşını falan hatırlıyorlar. Ben hayret ediyorum, gerçekten müthiş bir hafıza. Tebrik ediyorum onları. Ben 7 yaşımı bile zar zor hatırlıyorum arkadaşlar. 7'yi 8'i çok böyle hayal meyal hatırlıyorum. Her neyse, şimdi kendimizi bilmeye başladığımız, gerçi öncesi de var. Çünkü biliyorsunuz bilinçaltımız anne karnına düştüğümüz andan itibaren başlar ya hani çalışmaya, görevini yapmaya, kayıtları yapmaya başlar. Bunları hep konuşacağız ki konuşuyoruz zaten ara ara.
Şimdi arkadaşlar, varsayalım ki ilkokul 1. sınıftan başlıyoruz. Tamam mı? Şimdi siz ilkokul 1. sınıftan itibaren ilk başladığınız günü düşünün. O günden bu yaşınıza kadar size hizmet edecek, edindiğiniz, satın aldığınız, anne babanızın satın aldığı, bir şekilde edindiğiniz bütün ürünleri düşünün. Tamam mı? Yiyecek, içecek, kişisel bakım, ondan sonra oyuncak, kırtasiye, bütün bu ürünleri gözünüzün önünden geçirin. Bu zamana kadar kaç tane ürün almışsınızdır? Fakat size hizmet edenleri. Tamam, yani sizin işinize yarayan, hayatınızda işte nedir, bir defterdir, bir silgidir, paketli ürünlerden bahsediyorum. Böyle paketli, ambalajlı ürünlerden bahsediyorum. İşte abur cuburdur, çikolatadır, silgidir, efendime söyleyeyim bir oyuncaktır mesela. Tamam, bunların böyle paketlerini hayal edin. Diyelim ki 30 yaşındasınız. 7 yaşınızdan 30 yaşınıza kadar edindiğiniz bütün ürünlerin paketlerini düşünün arkadaşlar. Şimdi siz bunların hepsine sırtınızda da bir büyük bir böyle çöp poşeti gibi siyah bir torba düşünün. Siyah, özellikle siyah düşünün ama, tamam mı? Şimdi siz 7 yaşınızdan itibaren başlıyorsunuz. O yediğiniz, o size hizmet eden, hizmet veren ürünün paketlerini, ambalajlarını arkanızdaki o siyah torbaya attığınızı düşünün. Bütün çöpleri, hepsini. Çikolata yediniz, attınız. İşte kırtasiye malzemesini açtınız, attınız. Oyuncak paketini açtınız, attınız. Kişisel bakım ürünlerinizi, çöplerini attınız. Tamam mı? Bu yaşınıza kadar. Bunu hayal etmek bile korkunç bir şey. Yani o şeyi falan geçiyorum. O sırtınızdaki o ağırlığı, o basıncı, o kamburu, yani şöyle duruyorsunuz artık, şöyle falan duruyorsunuz. Hani bunları geçiyorum arkadaşlar. Bir de o kokuyu düşünün. Şöyle bir hayal edin ya. Gerçekten ciddi hayal edin. İşte o 25 yıldır evinde çöp biriktiren teyzemizin ya da amcamızın, neyse, yaptığını biz manevi olarak yapıyoruz. Yani bu anlattığım örnekte bu şekilde yapıyoruz. Tamam. Şimdi bu arkanızdaki çöpler sizin ilerlemenize engel olacak. Çünkü ağırlık yapacak. Sırtınızda bir kambur, sırtınızda bir çöp poşeti var. Çok büyük bir çöp poşeti var. Görünmediğini zannediyorsunuz, görünüyor. Kokmadığını zannediyorsunuz, kokuyor. Artık kokuşmuş, size hizmetini tamamlamış. Bakın, size o anda örnek veriyorum. 7 yaşınızda, 10 yaşınızda, 15 yaşınızda size hizmetini tamamlamış bir ürünün artık atılması gerekiyor ya çöpe. Hani paketi açılmış. İşte nasıl örnek verelim? Yani şimdi buradaki şeyleri de gösteremiyorum arkadaşlar. Masamın üzeri acayip yani. Şöyle bir örnek verelim. Mesela şu bir ürün, bunu kullandınız. Bu bir ayna. İşte aynayı açıyorum, bakıyorum. Bu bir paketli diyelim ki. Paketinden çıkarıyorum. Aynayı açıyorum, bakıyorum ve kapatıyorum. Benim artık o paketle işim bitti. O ambalajla işim bitti. Hizmeti bana gelene kadardı. Onu artık atmam gerekiyor çöpe. Biriktirmemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi önünüzde size hizmetini tamamlamış bütün maddi, fiziksel ürünlerin çöplerini götürüp çöpe atıyorsunuz da size artık hizmet etmeyen, geçmişte kalmış düşünceleri, fikirleri, anlık olayları neden zihninizin içinde taşıyorsunuz? Taşıyoruz. Ya da ben kendimi de katıyorum hadi. Arkadaşlar, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yani konu açılmışken bunu söylemezsem şişerim. Ya çok rica ediyorum. Bunu yapan arkadaşlara söylüyorum.
Muhteşem, şık beyefendiler ve çok zarif hanımefendilersiniz. Güzel güzel araçlarınızla trafikte gidiyorsunuz, yolda yürüyorsunuz ya da çok cici çocuklarsınız, çok tatlı delikanlılarsınız, pırıl pırıl gençlersiniz. Her şey, görüntünüz bu kadar mükemmel, duruşunuz çok asil. Ya gözünüzü seveyim, şu çöplerinizi, şu elinizdeki şu çöpleri arabalarınızdan şöyle fırlatmayın. Ya da yürürken yolda böyle rastgele atmayın ya. Bunu yaptığınız zaman inanın o kadar çirkin, o kadar kötü ve o kadar görgüsüz bir görüntü çıkıyor ki ortaya. Yani çok yakışıklı, çok düzgün, çok güzel, çok zarif bir hanımefendi. Ya bakıyorsunuz, fark etmez normal bir insan bile olsa. Yani şu çöpü şu arabanın camından dışarı atmayın ya. Şöyle atmayın. Bunu yapmayın yani ya. Bakın doğanın kirlenmesini falan filan geçiyorum. Görüntünüz çok çirkin oluyor. Çok iğrenç bir görüntü oluyor. Ve lütfen çocuklarımıza da bunu öğretelim. Yani bu çok zor bir şey olmasa gerek. Yani bir ambalajı tutup şöyle elimizde bir tutup çöp bulana kadar, çöp tenekesi bulana kadar arabamızın kenarına koyabiliriz. Ya da ne bileyim çantamıza elimizde taşıyabiliriz. Arkadaşlar bunu lütfen dikkat edelim. Çok çirkin bir görüntü oluşturuyor gerçekten. Hani çöpten bahsetmiyorum yani. Siz onu atarken çok iğrenç bir görüntü oluyor. Çok kaba ve görgüsüz bir görüntü oluşturuyor dışarıdan. Bunu naçizane söylemek istedim. Hazır konusu açılmışken, çünkü bu konuya çok kıldım arkadaşlar. Gerçekten özellikle trafikte giderken hani böyle bir şey yapıldığı zaman sıkışık bir trafikte fırt dışarı fırlatıyor. Bakıyorsunuz çok düzgün bir beyefendi. Aracı da çok güzel. Her şey çok iyi. Görüntü 10 numara. Ama şu camı açıp da fırt diye dışarı attığı zaman her şey bitiyor arkadaşlar. Bunu söylemek istedim naçizane. Konuya geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar, İlerlememizi engelleyen, sırtımızda bir kambur oluşturan yükler, bizim fark etmediğimiz, kendimizi hani çok yorgun hissediyoruz ya bazen. Çok yorgunum, tükenmişlik hissediyorum, bitkinim. İşte hep bu yükler size ağırlık yapıyor. Zamanında size söylenmiş bir söz. O anda iyi ya da kötü fark etmez. Sizin o anda onu duymanız gerekiyormuş. O anda o size hizmet eden bir sözmüş. Ama artık o anda siz onu aldınız ya da almadınız fark etmez. Önemli değil. O anda fark etmediyseniz de şu anda düşünebilirsiniz mesela. Zaten tam şu anda hayatımızdaki yüklerden kurtuluyoruz. Bu video ile birlikte yani bunu konuşuyoruz. Tamam mı? Şimdi siz bu ilerlemenize engel olan bu yüklerin ne olduğunu az çok fark ettik. Evet, geçmişten getirdiğimiz ve asla kurtulamadığımız sırtımızda kambur yapan yükler. Nasıl kurtulacağız? Şimdi o anda size hizmeti varmış bunun. Bu olayın, bu sözün, yaşanan bu kötü durumun bir hizmeti varmış. Size bir şey öğretmek için o anda ya da bir şey göstermek, katkı hayatınızda bir şekilde, her ne kadar kötü olursa olsun hayatınızda bir şekilde bir katkıda bulunmak için bu söz size söylenmiş ya da bu olay yaşanmış. Olaylara böyle baktığımız zaman zaten kötü tarafına da pek takılmıyoruz. Tamam mı? O anda siz onu alıp, dersi, mesajı alıp, yani nedir? Bir şey gibi düşünün. Bir gıda ürünü gibi düşünün. Paketi açıyorsunuz, yiyorsunuz ve çöpe atıyorsunuz paketine. İşte arkadaşlar, anda ve yani şu anda o şeyleri alabilirsek, mesajları, ve artık o mesajların ambalajlarını da çöpe atabilirsek, üzerimizde yük yapan, sırtımızda kambur oluşturan ve kötü kokular, etrafa kötü kokular yayan bu çöplerden kurtuluruz. Ve inanın hafifleriz ve yolumuza devam ederiz. Çünkü bizi yolumuzda alıkoyan, engelleyen, yavaşlatan, yorgunlaştıran, adım atamayacak hale getiren, tükenmişlik sendromu dediğimiz o duyguyu yaratan bütün olay bu bence. Ya bu tamam, çok kolay bir şey değil. Bunu kabul ediyorum. Farkındalıkla ilgili bir şey. İşte bazen bunu fark etmek yıllar alabiliyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağınız size bağlı. Hepiniz kendi hayatlarınızdan sorumlusunuz. Herkesin hayatı farklıdır. Ama ben diyorum ki bunu
fark etmeniz için belki bu videoda biraz daha hızlandırıp ona göre bir çözüm bulup yolunuza daha hızlı bir şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi bu koku kısmına geleceğim. Yani size o ağırlık yapan, artık size hizmet etmeyen düşünceler, olaylar, kişiler, neyse arkadaşlar, bunların hepsini sırtınızda bir kambur gibi taşıyıp yavaşlamanız şöyle dursun. Koku konusuna gelelim. İşte nedir? Çöp birikirse kokar değil mi? Bir şekilde onun imha edilmesi lazım. Şimdi siz bunu, yani bu koku metaforunu da şöyle açıklayalım. Auranızda bu yükler, enerjiniz düştüğü için doğal olarak auranız da sönüyor. İşte auranızın parlak olması gerekiyor, enerjinizin yüksek olması gerekiyor. Karşınızdakilere bunu da iletiyorsunuz. Bir şekilde enerji gidiyor ya karşı tarafa da. İşte o auranızdaki o sönüklük, o yorgunluk, o enerji düşüklüğü dışarıya yansıyor arkadaşlar. Koku dediğim olay da bu. Yani insanlar bunu alıyor, fark ediyorlar. Hafiflememiz lazım arkadaşlar. Hafifleyeceğiz. Yüklerimizden kurtulacağız. Çünkü bunlar artık bize hizmet etmiyor. Bitmiş. Süresi de olmuş. Tarihi geçmiş. Bize o anda, yıllar önce, o anda gerekiyordu, lazımdı, yaşamamız gerekiyordu. Aldık dersinizi aldık. Almadık önemli değil. Şu anda düşünebiliriz. Ya evet, ben şunu yıllardır kafamda taşıyorum. Bir türlü içinde çözemedim bu konuyu. Ne yapabilirim? Nasıl çözebilirim? Şu anda düşünün. Anda ve şu anda arkadaşlar. Ne yapabilirim? Nasıl çözebilirim? Tamam, yıllar önce alamadım o mesajı. Önemli değil. Ha doğru ya, benim şunu anlamam gerekiyormuş. Bunu öğrenmem gerekiyormuş. Bu kişi bana bu yüzden böyle davranmış. Bakın, atıyorsunuz üstünüzden teker teker. Çöplerinizi o sırtınızdaki o siyah çöp torbasından teker teker atıyorsunuz. Kurtuluyorsunuz. İsterseniz bunu toplu da yapabilirsiniz. Ben olsam teker teker kurtulmaktansa hepsini çıkarıp atarım arkadaşlar. Neden zaman kaybedeceğiz ya? Önümüzde kocaman pırıl pırıl bir hayat var. Yepyeni bir sayfa var. Her gün yepyeni bir sayfa açılıyor önümüze. Neden eskiden getirdiğimiz yükleri sırtımızda taşıyoruz? Neden kendimize bu haksızlığı yapıyoruz? İşte 10 yıl önce görümcem bana şöyle demişti. Ben onun cevabını vermedim. Keşke de verseydim. İçime dert oldu. 10 yıldır bunu düşünenler var mesela. Çok düşünüyorsanız arkadaşlar ve görümceniz de hala hayattaysa açın söyleyin. Ha, söyleyemiyor musunuz? Yani bunu yapacak ortamınız mı yok? O zaman arkadaşlar bunu kendi içinizde bir şekilde halledin. Ama bu konuyu artık zihninizin içinde taşımayın ya. Rahat bırakın, serbest bırakın, hafifleyin. Bunların hepsi çöp. 2 hafta önce arkadaşım bana şöyle demişti. Ulan keşke de şöyle bir cevap verseydim. Kendinizi yiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Yiyorsunuz, bitiriyorsunuz. İşte bunlar hep çöp. Çöp. Dolduruyorsunuz. Sürekli çöp torbanızın içinde bunları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Yani kafanızın içinde döndürüyorsunuz. Hiç kimseye bir şey olduğu yok. Herkes kendi hayatında. Siz onların yüklerini kafanızın içinde döndürüyorsunuz. Ha, sadece kendi çöpleriniz değil bu arada. Başkalarının çöplerini de kendi üzerinize, kendi çöplüğünüze alıyorsunuz. Ya size böyle olumsuz enerjilerini, kendi çöplerini size atıyorlar. Öyle söyleyeyim, daha doğru bir tabir olur. Bütün kinlerini, pisliklerini, öfkelerini sizin üstünüze atıyorlar. Onlar rahatlıyorlar. Siz taşıyorsunuz yıllarca. Şimdi bu farkındalığa vardık mı arkadaşlar? Vardık. Vardığımızı varsayıyorum. Sonra ne yapacağız? Arkadaşlar oturup bunların hepsini tek tek yazabilirsiniz. Kafanıza takılan ne varsa yıllar içerisinde kendinizi bildiğiniz bileli çok eskiye gidin. Çocukluğunuza gidin. İlkokula başladığınız güne kadar gidin. Hatta hatırlıyorsanız daha öncesine kadar gidin. Düşünün. Ne takıldı kafanıza? Neyi çözemiyorsunuz? Neyi unutamıyorsunuz bir türlü? Neyi hazmedemiyorsunuz? Teker teker yazın. Bakın, yazmaktan kolunuz yorulacak eminim. Çünkü o kadar çok var ki. Çok olduğunu görünce şaşıracaksınız. Yazdıkça hatırlayacaksınız. Yazdıkça yazısınız gelecek. Bu yüzden yazın diyorum. Yazmak çok kıymetli bir eylem.
Çok kıymetli bir eylem. Ne yazdığınızın bir önemi yok. Yazmanız gerekiyor. Yazarsanız daha hızlı bir şekilde çözersiniz. Ayrıca elinizde bir şey olur. Yani bir kanıt olur. Bir kendinize karşı gurur duyduğunuz bir belge gibi düşünün bunu. Tek tek yazın. 20 yıl önce öğretmenim beni sınıfta şöyle aşağılamıştı. Onu geldi aklıma. Evet bak hala kafamda unutamıyorum. Zaten arkadaşlar hallettiğiniz bir şey olsaydı yani o anda yaşadığınız anda çöp olarak bugüne kadar getirmediğiniz o an hallettiğiniz bir şey olsaydı zaten şu an hatırlamıyor olurdunuz emin olun. Hepimizin hatırlamadığı milyon tane olay var. Çünkü onlar artık orada bıraktığınız, hallettiğiniz mevzular. Ama bir şeyi unutamıyorsak demek ki halledememişiz. Şöyle başlayan cümleler. Ya hiç unutmuyorum. Hepimiz kaç tane böyle cümle kuruyoruz? Mikrofon kapanmasın da. Hepimiz gün içerisinde kaç tane böyle cümle kuruyoruz? Ya da birine bir şey anlatırken kaç kere söylüyoruz? Ya hiç unutmuyorum. Şöyle şöyle bir olay olmuştu. Asla unutamıyorum o olayı. Yani güzel olaylar ayrı. Ben kötü, olumsuzluklardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani hiç unutmam bir gün ilkokulda öğretmenim bana şöyle demişti. Beni aşağılamıştı. Alın size travma çözümü arkadaşlar. Gidip de binlerce lira para dökmenize gerek yok. Tabii ki bakın psikolojik problemi olan insanların psikolojik destek alması çok önemli. Tamam mı? Ama ben size diyorum ki kendiniz halledebileceğiniz bir şeyi önce bunu bir deneyin. Eğer bunun işin içinden çıkamıyorsanız psikolojik problemler ayrı. Onlara bir lafımız yok. Allah başımızdan eksik etmesin. Psikiyatrlarımız, psikologlarımız her zaman bize destek her konuda. Bir sorun, problem varsa muhakkak tedavi olunması, ilaç tedavisi gerekiyorsa ilaç tedavisi yapılması gerekir. Ama size en ufacık bir sorunda bile koşa koşa gidip ilaç kullanmanıza gerek yok. Ya da arkadaşlar kendi kendinize çözebileceğiniz bir konuyu oturup yazarak çözebilirsiniz. Çok basit şeyler bunlar aynı zamanda. Çok zor ama basit de aynı zamanda. Deneyin en azından. Oturun yazın ya. Hiç unutmuyorum. İlkokulda öğretmenim bana böyle demişti. Ya aklımdan çıkaramıyorum. İşte annem bana küçükken şöyle bir harekette bulunmuştu. Arkadaşlarım beni sınıfta böyle aşağılamışlardı. İşte eski sevgilim bana böyle bir şey demiş, çok zoruma gitmişti. Falan filan gibi bakın liste uzayacak. İşte bunların hepsi çöp. Tamam mı? Sonra tek tek bunu size yaşatan insanları hayalinizde karşınıza alın. Ve içinizde kalan ne varsa, o anda akıl edemediğiniz, söyleyemediğiniz ne varsa arkadaşlar söyleyin. Hayali olarak yapın bunu. En azından birkaç çöpten kurtulmuş olursunuz. Neden sürekli kafanızın içinde taşıyorsunuz? Geçmiş, tarihi geçmiş, hizmetini tamamlamış olayları. Hafiflemeniz lazım. Bunları çözmeniz lazım ki önünüzde böyle bir balon gibi hafif bir şekilde, tertemiz bir şekilde yeni bir sayfa açabilirsiniz arkadaşlar. Auranız parlayacak, hafifleyeceksiniz, çok daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yani işte o 25 yıldır çöp toplayan o evin çöplerinin temizlenmesi gibi düşünün. Çöplerin artık çıkarılıp atılması gibi düşünün. Evet. Yazarak çalışmak çok etkili. Yazdıkça aklınıza gelecek. Size yıllar önce söylenmiş, altında kaldığını düşündüğünüz, kafanızda yük yapan sözler. Size o anda hizmet eden ama artık hizmet etmeyen sözler, olaylar. Tarihi geçmiş bir peyniri, tarihi geçmiş bir tavuğu, bir eti çantanızda taşımak gibi. Neden ya? Ne gerek var? Kurtulalım bunlardan arkadaşlar. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Ben önemsediğim her konuyu burada sizlerle, takipçilerimle paylaşıyorum. Yani bakın arkadaşlar, geçmişe ait her türlü hesap açık kalan,
sizin arka planda o işletim sisteminizde arka planda çalışan, zihninizi meşgul eden, enerjinizi harcayan her türlü şeyden kurtulmalısınız. Yani geçmiş affedilmeli ve salı verilmelidir. Bunun dışında sağlıklı bir şekilde ilerlemek ve hayatınızı dönüştürmek gibi bir şansınız yok maalesef. Yeni bir şeyleri hayatınıza sokmadan önce alanınızı temizleyip yer açmalısınız. Yeni bir aşk, yeni bir iş, ben dönüşmek istiyorum, harika bir hayat istiyorum. Niye olmuyor? Çünkü yer yok ki hayatında. Çöplerden, biriktirdiğin çöplerden alanında yer yok, hayatında yer yok, kalmamış. Yeni bir şey gelip giremiyor. Gelse bile girmek istemiyor. Çünkü leş gibi. Yani leş gibi çöp kokuyor. Az önce bahsettim metaforik olarak ne demek istediğimi. Çöp kokusundan kastımın ne olduğunu. Yani çok çirkin bir çöplük gibi bir görüntü ve koku. Kişi gelmek istemiyor. Hayatınıza girmek istemiyor. Çünkü kişinin ruhu biliyor bunu. O girmek isteyen kişi çok mu temiz? O da aynı şekilde arkadaşlar. Hayatınızda değişiklik olmuyorsa, dönüşüm olmuyorsa, yeni şeyler hayatınıza girmiyorsa eskilerden kurtulamamışsınız demektir henüz hala. Evet. Şimdi arkadaşlar, bakın, gerçekten en azından bunu bir deneyin ya. Bir düşünün ya, hayatınızda, zihninizde, enerji alanınızda, bu çöp muhabbeti enerji alanınızda zaten yani biriken bir şey. Çok temiz, çok titiz bir insan olabilirsiniz, fark etmez. Sizin enerji alanınızda yer yok. Yok. Yani titreşiminizi düşürüyor, frekansınızı düşürüyor, enerjinizi düşürüyor, tükenmişlik hissediyorsunuz. Asla hiçbir şey yapacak gücünüz yok. Bunların hepsini hepimiz yaşadık. Anamızdan doğma böyle olmadık yani enerjimizi her günde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Değişmek, dönüşmek istiyorsak ve hayatımıza güzel bir şeylerin gelmesini istiyorsak yer açmalıyız arkadaşlar. Artık size hizmetini tamamlamış, hiçbir şekilde hayatınızda katkısı olmayan, tarihi geçmiş bütün duyguları, düşünceleri, ürünleri, her şeyi atın, kurtulun. Enerji alanınızı temizleyin arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız hayatınızda yeni, çok daha sağlıklı bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde gelecektir. Değişim, dönüşüm kapıları açılacaktır. Auranız parlayacak, enerji alanınız değişecek. Dışarıdan görüntünüz değişecek, hafifleyeceksiniz. Artık o çöpler, o düşünceler, kafanızda ağırlık yapan şeyler artık olmayacak. Çünkü siz onları hallettiniz. Hallediyorsunuz. Yazın halledemediğiniz bütün konuları, kafanızda takılı, asılı kalan bütün konuları tek tek yazın. Ve hepsini karşınıza alıp hayalinizde, eğer yapabiliyorsanız, hayatta görüştüğünüz insanlarsa gerçekten karşınıza alıp konuşabilirsiniz. Sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz. Ya yıllar önce böyle bir olay olmuştu. Bu benim yıllardır kafama takılı ama böyle değil. Güzel güzel konuşabilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız, o kişiyle konuşma şansınız yoksa ya da konuşmak istemiyorsanız hayalinizde karşınıza alın arkadaşlar. Konuşun. Hayalinizde. Çünkü hayal daha iyidir. Yani o zaman istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Tamamen rahatlayana kadar. Bağırmak istiyorsanız bağırın. Çağırmak istiyorsanız çağırın. Kızmak istiyorsunuzdur. Küfür bile edebilirsiniz. Hiç problem değil. Bu sizin hayaliniz. Bu sizin görseliniz. Tamam mı? Ama onu atın. Atın kafanızdan onu. Kurtulun. Hayatınızda bir çengel gibi, bir kene gibi asılmasına izin vermeyin o olayın. Hiçbir şey sizden daha kıymetli değil. Tek tek hepsine çalışın. Kurtulun. Bakın göreceksiniz. Hayatınızda tüy gibi olacaksınız. O kadar hafifleyeceksiniz ki. Hayatınızın nasıl değişmeye başladığını göreceksiniz. Çöplerinizden kurtulacaksınız. Yepyeni bir sizle, yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Ve şunu fark edeceksiniz. Bundan sonra bir olay olduğu zaman
O olayı olduğu gibi kabul edeceksiniz. Bu ne demek? Diyelim ki olumsuz bir olay yaşıyorsunuz. Hemen şunu düşüneceksiniz. Ha evet, bir dakika. Şimdi burada bir olumsuz bir durumun içine düştük. Evet, böyle bir durum var şu anda. Okey. Şimdi benim bu durumdan ne anlamam gerekiyor? Ne almam gerekiyor? Nasıl bir ders almam gerekiyor? Bu bir. İkincisi, bu olayı ben şu anda nasıl halledebilirim? Bunu özür diliyorum. Bunu geleceğe nasıl taşımayabilirim? Biri size kötü bir söz söylediğinde siz de uygun bir şekilde cevabını verirsiniz tartışmaya girmeden, ya da vermezsiniz. Değmeyecek biriyse zaten arkadaşlar. Şimdi birisi size hakaret ediyor, tamam mı? Karşınızda böyle hakaret ediyor size. Şunu bilmeniz çok önemli. Bu kişi siz öyle olduğunuz için hakaret etmiyor size. Kendiyle ilgili problemleri var. Aslında kendine bağırıyor. Yani size bağırıyormuş gibi görünür. Evet, size kızıyor, bağırıyor, hakaret ediyor, küfür ediyor gibi görünür. Ama siz şunu bilirseniz, aslında kişi kendine bağırıyor. Sizinle hiçbir ilgisi yok. Kişinin sorunu kendiyle. Bunu bilirseniz zaten cevap bile vermiyorsunuz. Cevap bile vermeden, hiç seviyesine inmeden çıkıp gidiyorsunuz hayatlarından. Bir daha da o kişiyi hayatınıza almıyorsunuz. Bunun farkındalığında olduğunuz zaman. Ama burada şu da önemli. Size ne öğretiyor bu olay? Bunu alacaksınız ders olarak. Demek ki sizin artık o insan, öyle o frekansta, o seviyede bir insanla artık görüşmemeniz gerekiyor. Hayatınıza sokmayacaksınız bir daha hiçbir şekilde. Onunla orada artık üzerine kırmızı bir çizgi, çapraz bir kırmızı kalemle şu şekilde çapraz bir işaret koyup göndereceksiniz arkadaşlar. Muhatap bile olmadan. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. Kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik budur. Bakın işte o anda hallettik mevzuyu. Geleceğe taşımıyoruz. Almamız gereken ders ne? Bu. Ben buradan ne öğrendim? O kişi bana bağırıp çağırdığı için, küfrettiği için ya da beni aşağıladığı için ben öyle değilim. O zaman ne öğrenmem gerekiyor? Ha tamam, demek ki bu kişinin sorunu kendiyle. O kendisi çözecek. Siz psikolog değilsiniz. Kimsenin sorununu çözemezsiniz. Kendi çözecek. Siz kendinizle ilgili olan kısım alacaksınız. O da şu. Yani genel konuşuyorum şu an örnek üzerinden. Demek ki benim artık bu frekanstaki bir insanla, işte bağıran, çağıran, küfür eden, seviyesizce davranan bir insanla artık benim aynı frekansta olmamam lazım. Benim artık buradan bir çıkmam lazım. Bu kişiyi benim hayatımdan çıkarmam gerekiyor. Mesaj bu. Çünkü eminim şöyle olmuştur. Daha öncesinde size birkaç işaret gelmiştir. Ama siz görmek istememişsinizdir. Konduramamışsınızdır. O kişiden ayrılmak istememişsinizdir. Sevgili olsun, arkadaş olsun fark etmez yani. O kişiyi hayatınızdan çıkarmak istememişsinizdir. Üst üste birkaç olay olmuştur ve siz mutlaka alttan almışsınızdır. Hayır diyememişsinizdir. Hayır demeniz gereken yerde de hayır diyememişsinizdir. Susmak zorunda kalmışsınızdır. Ya da hissetmediğiniz halde o anda sırf o kırılmasın diye istemediğiniz bir şey yapmak zorunda kalmışsınızdır falan filan. İşte evren size diyor ki hayır. Sen bir şey istemiyorsan hayır demeyi öğreneceksin. Öğrenmezsen ben sana bu olayı öğreteceğim. İşte böyle öğretiyor. Eğer siz o anda bunu fark edip tamam ben bu insanı hayatımdan çıkarıyorum ama kesinlikle bakın muhatap olmadan. Hiç gerek yok. Çıkarın, gönderin, kurtulun, hafifleyin ki daha iyileri hayatınıza gelebilsin. O anda bakın anda yaşanan anda olayı halletmek böyle, bu işte böyle bir şey. Geleceğe çöp taşımıyorsunuz. Bundan sonra yaşayacağınız olayları bu şekilde halledebilirsiniz. Bundan öncekileri de dediğim şekilde, az önce anlattığım şekilde yazarak ve karşınıza hayali olarak alıp konuşarak halledebilirsiniz. Arkadaşlar, gereksiz yüklerden kesinlikle ve kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. İlerlemenin ve mutlu olmanın, huzurlu olmanın yolu bu. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma olan ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bazen videolarda böyle yükseliyorum ama inanın bana kimseyi kırmak, üzmek için değil. Tek amacım gerçekten bir kişinin bile hayatını değiştirebiliyorsak, bir kişiye bile bir farkındalık kazandırabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.
Yakında NLP eğitimlerine de başlayacağız. Onun hazırlıklarını, altyapısını oluşturuyorum arkadaşlar. İşte o zaman bu düşünce kalıplarından nasıl kurtulmamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini teker teker konuşuyor olacağız. Bu arada konuşmak istediğiniz konular olursa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve aşkla kalın.